Merhaba, tarihin akışını değiştiren fikirlerin ve olayların izini sürdüğümüz yeni bir anlatıya daha hoş geldiniz. Şimdi size bir soru. Bir tiyatro oyunu, yani sadece bir oyun, yazarının sürgüne gönderilmesine sebep olabilir mi? Kulağa pek mümkün gelmiyor, değil mi? İşte bugün sanatın nasıl siyasi bir fırtına kopardığı o inanılmaz anlardan birine gidiyoruz. Gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Hikayemiz bir doğumla ya da bir savaş ilanıyla başlamıyor. Hayır, her şey 1 Nisan 1873'te İstanbul'da tıklım tıklım dolu bir tiyatro salonunda yaşanan bir patlamayla başlıyor. Ama bu bir bomba patlaması değil, bu bir tutku patlaması. Sahnede Vatan yahut Silistre adlı oyunun premieri var. Oyun bittiğinde salon adeta yıkılıyor. Seyirciler öyle bir coşkuya kapılıyor ki hep bir ağızdan aynı sloganı haykırıyorlar. Çok yaşa Kemal. İşte bu an, her şeyi başlatan o kıvılcım tam da bu andı. Peki neydi bu oyunu bu kadar özel kılan? Aslında konusu bir Osmanlı kalesinin kahramanca savunulması ama yarattığı etki hiç de basit olmadı. İnsanlar o kadar etkilendi ki gösteri biter bitmez tiyatrodan sokaklara döküldüler ve Namık Kemal'in gazetesine doğru vatansever sloganlarla yürümeye başladılar. Tabii yetkililer bu manzarayı gördüğünde bunu masum bir vatanseverlik gösterisi olarak yorumlamadı. Onlar için bu kendilerine yani düzene karşı açık bir meydan okumaydı. Hükümetin cevabı gecikmedi. Hem de hiç gecikmedi. Hızlı ve çok sert bir cevap geldi. Düşünün olaylar zinciri şöyle işledi. Önce oyun sahnelendi, seyirci coştu. Sonra seyirci sokağa dökülüp gösteri yaptı. Hemen ardından hükümet, Namık Kemal'in İbret gazetesini süresiz kapattı. Ve son darbe, Namık Kemal ve birkaç arkadaşı tutuklanıp apar topar sürgüne gönderildi. Bu olaylar yazarın hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Peki ama kimdi bu adam? Yani sadece bir oyun yazdı diye gazetesini kapattırıp sürgüne gönderilen bu kişi kimdi? Sözleri nasıl bu kadar güçlü olabilirdi? Karşınızda Namık Kemal. Kendisi nüfuzlu bir Osmanlı ailesinden geliyor ama aslında büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş pırıl pırıl bir aydın. Düşünün, Hariciye Nezaretinin tercühe odasında Fransızca öğreniyor ve Batı'nın yepyeni fikirleriyle orada tanışıyor. Kısa sürede reformist Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin en önemli isimlerinden biri haline geliyor. En büyük hayali ne mi? Anayasal bir hükümet. Kısacası o, kalemini bir kılıç gibi kullanan isyankar ruhlu bir vatanseverdi. Namık Kemal'in hayatına baktığımızda sürekli bir döngü görüyoruz. Aktivizm, yazı ve ceza. Adeta bir kovalamaca gibi. Bakın 1865'te gizli cemiyete katılıyor. 2 yıl sonra tutuklanmamak için Paris ve Londra'ya kaçıyor. Orada bile boş durmuyor. Hürriyet gazetesini çıkarıyor. 1871'de artık yazmayacaksın şartıyla İstanbul'a dönüyor. Ama durabilir mi? Tabii ki hayır. İşte o meşhur oyunu yazıyor ve kendini 28 ay boyunca Kıbrıs'ta Magosa Kalesi'nde buluyor. Yetmiyor, 1877'de bu kez Sultan II. Abdülhamit onu Midilli'ye sürüyor ve ömrü Sakız Adası'nda bir sürgün olarak son buluyor. Ama bakın, hayatı boyunca onu sürdüler, hapsettiler, susturmaya çalıştılar ama başaramadılar. Peki, Namık Kemal'i eski düzenin gözünde bu kadar tehlikeli yapan neydi? Onu neden bir tehdit olarak görüyorlardı? Cevap, savunduğu devrim niteliğindeki fikirlerde gizli. Her şeyden önce ona takılan bir lakap var. Vatan şairi. Sadece bu ünvan bile aslında bize Osmanlı düşünce dünyasında nasıl bir deprem yarattığını anlatıyor. Yani yarattığı değişimi anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapalım. Eski Osmanlı şiirini düşünün. Konular neydi? Genellikle ilahi aşk, soyut bir güzellik anlayışı, katı kurallara bağlı bir estetik. Namık Kemal'in vizyonu ise bambaşkaydı. O, edebiyatın merkezine vatandaşlık görevini, vatan sevgisini ve milletin haklarını koydu. Yani edebiyatı saraydan, konaklardan alıp sokağa, halkın arasına indirdi. Onu politikanın, mücadelenin bir aracı haline getirdi. İşte bu fikirlerin en başında vatan kavramı geliyor. Düşünün, o güne kadar vatan sadece doğduğun yer demekti. O kadar. Kemal bu kelimenin içini yepyeni ve çok güçlü bir anlamla doldurdu. Artık vatan uğrunda ölünecek, savunulması gereken kutsal bir topraktı. Bu insanları ortak bir amaç, ortak bir kimlik etrafında birleştiren müthiş bir çağrıydı. Aynı şeyi millet kelimesi için de yaptı. O zamana kadar millet denince akla daha çok dini bir topluluk gelirdi. Namık Kemal ise bunu değiştirdi.
Millet dedi, ortak haklara, ortak bir geleceğe sahip siyasi bir bütündür. Aslında farkında mısınız? Bu, modern bir ulus devletin temellerini atmak demekti. Ve tabii ki hürriyet, yani özgürlük. İşte bu, bütün bu mücadelenin nihai hedefiydi. Tek bir kişinin, bir hükümdarın keyfiyle değil, kanunla, anayasayla, akılla yönetilen bir toplum hayali. Tiranlığa karşı durma hakkı. İşte hürriyet buydu. İşte bu soyut gibi görünen kavramlar, sahnede o kadar tutkulu diyaloglarla canlandı ki, insanların içine işledi. Oyunun kahramanı İslam Bey'in şu haykırışını bir düşünün. Vatan tehlike içindeyken ben nasıl olur da evimde rahat otururum? Vatan tehlikede diyorum, işitmiyor musun? Bu replik, o salondaki herkesin kalbine bir ok gibi saplandı. Bu fikirlerin ne kadar gerçek, ne kadar acil olduğunu herkese hissettirdi. Evet, Namık Kemal hayatını bir sürgün olarak tamamladı. Ama onu sürgüne gönderenler bir şeyi hesaba katamamışlardı. Bedenleri hapsetseniz bile fikirleri hapsedemezsiniz. Onun fikirleri onunla birlikte ölmedi. Tam tersine filizlenip yepyeni bir ulusun temellerini atacaktı. Onun mirası sadece siyasi fikirlerden ibaret değil. Türk edebiyatına yaptığı katkılar gerçekten inanılmaz. Bakın, bir sürü ilke imza atmış. İlk edebi roman, İntibah, ondan. İlk tarihi roman, Cezmi, yine ondan. Modern tiyatronun öncülerinden, ilk modern edebiyat eleştirisinin yazarı. Yani adam adeta tek başına modern Türk edebiyatının temelini atmış. Ve hikayedeki şu ironiye bakın. Onu susturmak için Kıbrıs'a, bir kaleye sürdüler ya, o 28 aylık sürgün dönemi hayatının en üretken zamanlarından biri oldu. Onu bir kaleye hapsettiklerini sandılar ama o kalede en önemli eserlerinden bazılarını yazdı. Devrimci bir ruhu ve kalemi dört duvar arasına sığdıramazsınız. İşte bu bunun en büyük kanıtı. İşte bu yüzden onun eserleri, ondan sonra gelen bütün reformcular, bütün vatanseverler için bir başvuru kaynağı oldu. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu bile onun fikirlerinden derinden etkilendi. O meşhur oyununa ithaf ettiği şu sözler, vatanın bekasını korumak için canlarını feda eden şehitler. Yaşasın askerlerimiz, yaşasın vatan, aslında onun tüm mirasının bir özeti gibi. Ve bu ses nesiller boyunca yankılanmaya devam etti. Sonuç olarak, Namık Kemal'in hikayesi bize çok basit ama çok güçlü bir şeyi hatırlatıyor. Kelimelerin gücünü. Doğru kelimelerin, doğru fikirlerin, koskoca imparatorluklara bile meydan okuyabileceğini ve geleceği şekillendirebileceğini gösteriyor. Bu da bizi bugün şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Peki ya bizim zamanımızda? Bugün hangi fikirler uğruna mücadele etmeye değer?